Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda bir önceki videoda örmüş olduğumuz crop top'un yani kısa bluzun eteğini öreceğiz beraberce. Bu etek içinde yine ihtiyacımız olan aynı renkten ipti. Yani gazel cinsin kum beji denilen 11-13'ünü kullanıyorum. Yine 2.20 milim tığla ve bu defa etekte ihtiyacım olan bir makara lastiği. Bu makara lastiğini eteğimin bel kısmına bittiğinde beraberce dikeceğiz. Bu makara lastiğimizi görmüş olduğunuz yün iğneleriyle rahatlıkla bel kısmına dikebiliriz. Bunu da göstermek istedim. Ve ihtiyacımız olan tabii ki bu defa 70 tane motif. Yine bir önceki videoda motifin yapımını, ki çok kolaydır, basit kare motif, sadece 5 sıra halinde örülüyor. 4 sıra örüp 5. sırada birleştiriyoruz. Onu da linkini bırakırım. Hatta bir önceki videoyu bulmakta zorlanmamanız adına o videonun linkini de bunun altına bırakıyor olacağım. Çünkü birleştirme tekniğini de tekrardan burada anlatmayacağım. Orada uyguladığımız, hatta etek için de aynısını uygulayacağımı söylüyorum. Tekniği birebir burada uygulayacağız. Orada 3x7 halinde ilerlemiştik. Burada 7 çarpı 10 motif halinde ilerliyoruz. Şöyle göstereyim, bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Boyumuza da gelecek olursak hemen şöyle yapalım. 2, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane de boyumuz var. Ancak crop top'ta bütün bir şekil halinde, yani 9 çarpı 3 motifi, 27 motifi birleştirip gelmiştik. Biliyorsunuz o da 36'dan 38-40 bedene kadar hemen hemen uygun bir düştü beden olarak. Bu da aynı şekilde 36'dan 40 bedene kadar uygun bir etek olacak. Zaten takım halinde kullanılacak. Bunu, bütün motifleri birleştirdiğimizde, sıra sonuncuya geldiğinde bu kenarı şuradan geçiyorum ve 2 tane bu ve bu kenarım açıkta kalıyor. Bakın, başladığım nokta burası. Normalde buraya kadar örüp tamamlıyorduk ya. Şimdi buraya geldiğimizde eteğimi alıyorum ve hemen şöyle göstermek isterim. 2'ye katlıyorum. 70 parça motifle oluşan büyük parçamı. Şöyle hemen tekrardan kadrajı açayım. Bakın, 2'ye katladım. Eteğimde ben aynı zamanda bir yırtmaç da planladığım için birleştirirken bu kısmı şimdi birleştirmeye başladığımda aynı zamanda yan tarafta olduğum için yırtmacı da birleştiriyor olacağım. Yani yırtmaç için payı ayırıyor olacağım. Ben kendi üstüme göre deneyeceğim. İsteyen hanımefendinin nerede istediğini bildiğim için o kısma kadar bir ayarlama yapıp geleceğim. Siz de kendi yırtmacınızı kendiniz istediğiniz yerden ayırabilirsiniz. Yırtmaç için birleşeceğim yeri netledim. Şu yukarıdan 3 motif kadarlık alanı birleştirirken aşağıda 4 motiflik kadar alanı da açık bırakacağım. Sonra burayı böyle, yani ayrı birleşmeden öreceğim. Aynı şekilde alta geldiğimde de alt eteği de buradan dönüp başladığım noktaya kadar hiçbir yerle birleşmeden etek kısmını örüyor olacağım. O zaman şimdi şu kısımdan birlikte birleşmeye başlayalım. Köşeden hemen bir zincir çekerek çıktım. Diğer köşenin içinden de bu çıktığım ilmeği geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Hemen bu köşenin içine 2 tane
ikili trabzanımı örüp ilk trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzanımı örüp tığdan çıkıyorum. Üçüncünün içine batıp yeniden trabzanların tepesine üçerli halinde ikili trabzanlarımı örüyorum. Yani bir önceki videoda göstermiş olduğum tekniği burada uyguluyorum. Hemen üçüncünün içinden çıkıp ayırdığım ilmek belirleyicisiyle ayırdığım yere kadar bu şekilde birleşerek örmeye devam ediyorum. Buraya kadar ilk motifimizi birleştirip şu 4 tane motifin birleşeceği köşeyi nasıl geçeceğimizi göstermek istedim. Yine buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen bir zincirimi çekip şu ikisinin arasında oluşan boşluğa batıyorum. Bir sık iğnemi örüyorum. Hemen tığdan çıkıp bu defa arkada birleşen iki motifin kesiştiği ortak noktadan tığımı batırıyorum. Bu ilmeği oradan geçirdikten sonra bir zincir çekip hemen aynı şekilde birleşmeye devam edeceğim. Yani buraya 2 tane ikili trabzan, trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan, daha sonra 1 2 3 saydım, arkada ilmeğimi çıkardım. Yırtmaç için ayırdığımız yere kadar böyle örmeye devam edelim. Ayırdığım yere kadar bu bel kısmından örerek geldim. Şimdi artık bundan sonrasını birbirine birleştirmeden dümdüz her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek devam edeceğim. Bir de bu kısımda size şöyle ikiye katladığımda oluşan ölçüyü vermek istiyorum. Zaten açık ölçüsünü de buradan çıkartacağız beraberce. Şöyle söyleyeyim, 49,5 santim, yani 50 olsa 100, 99 santim gibi falan. Yani dediğim gibi böyle 38-36 bedene daha uygun olacak. Burada da beden büyütmeleri videonun sonunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Benimkinin boyunu da, yani şu aşamada boyunu vereyim. Çünkü beline yapacağımız çalışmalarla boyumuz değişecek. Şu aşamada boyu 68 santim. Bunu da belirtmiş olayım. Son kısma doğru yaklaştığımda ise artık bu kenarını geçme işlemini tamamlamış olacağım. Hemen köşenin içine geliyorum. 2 tane ikili trabzan örerek başlamıştım. 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincirimi çekerek birleşeceğim ve tamamlanmış olacak. Daha sonrasında da eteğin üst kısmına geçip belini örmeye başlayalım. Şimdi bel kısmını tabii ki lastiğini örmeden evvel önce bir minik daraltma yapmam gerekiyor. Yani beli toplamam gerekiyor. Bunun için de ilk sırayı sık iğnelerle geçeceğim. İlmeğimi çıkarttıktan sonra eteğin herhangi bir noktasından şöylecene batalım. Şöyle normal trabzanların tepesine ilk olarak hemen batıp sık iğnemi örüyorum. Toparlamayı iki motifin birleştiği kısımlarda yapacağım ki şimdi oraya yaklaşıyoruz. Şimdi buraya geldiğimde önce buradaki boşluğa bir kez batacağım, çıkacağım. Daha sonra yandaki boşluğa bir kez batıp çıkıp hepsini bir öreceğim. Daha sonra tekrardan trabzanların tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum.
bir kez daha birlikte geçelim istedim. İlmeği çıkardım. Diğer köşeye geldim. İlmeğimi çıkardım. Tığımın üstündeki 3 ilmeği birlikte topluyorum. Sonra sıradaki trabzanın tepesine batıp devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde devam edeceğim. Sık iğnenin sonuna geldiğimde artık burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin içine batıyorum. Kaydırarak onun üstüne geliyorum ve hemen bir yalancı trabzanımı örüyorum. Nasıl mı? Şöyle bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüyorum. Bu ipi de hemen arkasından dolandırıp ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Sizler dilerseniz burada zincir çekerek yükselebilirsiniz. Ve trabzanların üstüne bu sırada bir ikili trabzan öreceğim. Ancak şurada bir altta kesim yaptığım yer sık iğnelerle şu köşelerde yaptığım yere geldiğimde bu kesim yaptığım bir öncesi ve bir sonrasına da batarak üçlü bir kesim daha yapacağım. Şimdi 1 2 ve 3 hepsini bir toplayacağım. Sonra yanındaki trabzana bir ikili trabzan. Tekrardan o kesme yaptığım yere kadar aynı mantıkla örelim. Şimdi burada yine bakın, şurası benim bir alt sırada kesme yaptığım yer. Bunun bir öncesi ve bir sonrasıyla üçlü bir kesme yapacağız. Önce buraya battım. Daha sonra onun tepesine battım. Bir de bu taraftakine batıp şöyle bir toparladım. İşte başladığım noktaya kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Trabzan sıramızın da sonuna geldiğimizde artık sonuncu trabzanımı buraya örüp şimdi hemen buradaki ilk örmüş olduğum çakma trabzanın tepesinden şöyle kaydırarak geliyorum ve artık bu sırada bir toparlama ihtiyacım yok çünkü lastik diktiğimde zaten bir oturtma yapmış olacağım bele. Bundan sonra lastik örümüne başlayacağım ama öncesinde bir sıra daha dümdüz trabzanlarımı örüyorum. Nasıl mı? Her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek, bakın burada üçlü kesim yaptığım yerinde tepesine bir tane ördüm. Bu şekilde ilerleyerek başlamış olduğum noktada bitireceğim. Bu trabzan sıramızın da sonuna geldik. Şimdi bu sıradan sonra artık bir üste çıktığımızda lastiği örmeye başlıyoruz. Bunun için de yine ilk hemen bir yalancı trabzanımı örüyorum ve bundan sonra alttaki trabzanları sırasıyla önce öne, daha sonra şu şekilde arkaya alarak lastiği örüyorum. Önce öne, sonra arkaya, başladığım noktaya kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın. İlk lastik sırasını tamamlamış olduk böylelikle. Şimdi yine buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum ve bundan sonra artık işimiz çok daha kolay. Nasıl mı? Şöyle ki alttaki her trabzanı gösterdiği yönde, öndekini öne alarak örüyorum, arkadakini arkada. Bu mantıkla da bu sırayı devam ediyorum. Yani bu örmüş olduğum sırayla birlikte lastik sıram 3 olmuş olacak. Muhtemelen 4'te tamamlayacağım.
4'e geçerken de aynı burada göstermiş olduğum gibi geçelim. Siz dilediğiniz uzunlukta lastiği örebilirsiniz. Tamamlayıp artık makara lastiğimizin dikimine beraberce başlayalım. Lastiğin son sırasını tamamladım. Şimdi burada sıranın başındaki trabzana kaydırarak şu şekilde geçip ipimi kilitliyorum. Kesiyorum. Bu ipi aralarda gizleyeceğim ve hemen arka yüzünü, şu kısmını önüme alıp aralarından lastiğimi geçirmeye başlayacağım. Lastiği şu şekilde iğneme geçirdikten sonra hemen ilk olarak herhangi bir noktanın şu kısmından, dışarıya bakan kısmından şöyle geçiriyorum. Sonra yanındakine, üste bakana geçiyorum. Şu kısmı takıldı. Onu da alayım. Ve tekrardan aralarda kaydırarak şurayı bir kısaltayım da bu şekilde ilk sırayı bütün ilmeklerin içinden geçerek başladığım noktaya kadar tamamlayacağım. Bakın, daha sonra zaten başa geldiğimde şöyle bir sıkıştırma çekerek büzüştürmeyi de yapacağım. Şu anda sadece aralarından lastiği geçiriyoruz. Başladığım yere kadar devam ediyorum. İlk turdaki lastiği tamamladım. Şimdi geldim, bakın ilk sıranın içine böyle olduğu gibi geçirdim. Şimdi hemen burada ilk başladığım yer duruyor. Onu şöyle hemen öne alayım lastiği. Bir hata olmasın, karıştırmayayım. Yukarıya çıkacağım. Yukarıya çıkarken de hemen şu çaprazımdan bir üst sıraya geliyorum. Yine çekerek lastiğimi içine yerleştireceğim. Şurada bir dolandı. Ve daha sonra bir üste geçtikten sonra da yine üstteki ilmeklerin içinden bu defa lastiği çıkartmaya başlıyorum. Öyleyse ikinci sırayı da bu şekilde tamamlayayım. Daha sonra 3'e de geçeceğim aynı mantıkla. Bu mantıkla bütün lastiğimi aralardan geçirmiş olacağım. Şöyle bakın. Şöyle çektiğimde zaten biraz sonra bakın, görüyor musunuz nasıl yaklaşıyor, birbirine topluyor ve elastik görüntüyü alıyor. Finale geldik sevgili dostlar. 36'dan 40 bedene kadar uygun olacak bu eteğimizi 8 adet iple tamamladım. Biliyorsunuz iplerim benim 50 gramlıktı. 8 adet 50 gramlık ip kullandım. Hemen hemen 40 bedene kadar, 36'dan 40 bedene kadar uygun olacaktır. 40 ve üstü bedenleri önerim. Motiflerini ya bir sıra fazla örmeleri ya da enlemesinde biliyorsunuz 10 çarpı 7 yapmıştık ya, 10 motif yerine 11 motif yaparak sayıyı arttırabilirler. Eline koydukları motif sırası kadar da bizim burada mesela 10 adetti. 10 adet boyunu uzatmam için yeterli olacaktır. Maksi bir etek oldu. Şimdi finalde boyundan söz etmem gerekirse size kaç santim olduğunu. 71 santim uzunluğunda eteğim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizler için anlaşılır bir video olmuştur. Motifin yapımı ve birleştirme tekniği hemen bir açıklama kısmına bırakmış olacağım. Her zaman olduğu gibi sizlerden
Beğendinizse şayet bir kalbinizi, yorum ve beğenilerinizi rica ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.